Şehla Kız. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde, ülkelerin bir yerinde bir çiftçiyle Şehla gözlü kız yaşarmış. Başkalarına benzemeyiz biz. Her atı sürmeyiz sonu belirsiz koşuya. Yüreğimiz hassastır, Şehla deriz şaşıya. Her neyse, kız Şehla'ymış, mehlaymış ama akıl küpüymüş. Lep demeden leblebiyi, üf demeden muhallebiyi anlarmış. Varsın, gözleri de azıcık şaşı olsun. Çevremizde düz bakıp da ters gören bunca insan varken, önemli olan bakmak değil, görmektir. Günlerden bir gün o ülkenin padişahı tebdili kıyafet etmiş dolaşıyormuş. Yanında da veziri varmış. İkisi de kıyafet değiştirdikleri için kimseler onları tanımıyormuş. Onlar da rahat rahat halkın arasında dolaşıyor, ülkenin meselelerinin halk tarafından nasıl göründüğünü öğrenmeye çalışıyorlarmış. Gele gele sözünü ettiğimiz çiftçinin kulübesinin önüne gelmişler. Padişah vezire bakmış, "Acaba bu kulübede oturan birileri var mıdır vezir? İçeriden pek ses sada gelmiyor da, istersen kapıyı şöyle bir tıklatıver," demiş. Vezir elindeki sopayla kapıyı şöylece bir tıklatmış. Az sonra kulübenin kapısı yaylım dönüşü köye giren bir inek gibi böğürerek açılmış. Kapının önünde küçük bir kız görünmüş. Ben diyeyim Ayfer kadar, siz deyin Ayşegül kadar. 10-12 yaşlarında sevimli bir kız. Şehla gözlerini kırpıştırarak bu iki adamı süzmüş. Sonra da hürmetle "Buyurun efendim," demiş. "Kimi aradınız?" Vezir padişaha bakmış, padişah vezire. Padişah kızın gözlerine bakarak konuşmuş. "Kaç yaşındasın sen kızım?" Kız padişahı aşağıdan yukarıya şöyle bir süzmüş. "Aşımı vermiyorsun, yaşımı soruyorsun padişahım," demiş. Vezir de padişah da dona kalmışlar. Padişah, "Kızım," demiş. "Padişah olduğumu nereden anladın?" Kızın önce Şehla gözlerinin içi, sonra yüzü gülmüş. "Bunu bilmeyecek ne var padişahım," demiş. "Kıyafetini değiştirmişsin ama zarafetini değiştirmemişsin. Fesini değiştirmişsin ama sesini değiştirmemişsin. Bakışın demir gibi, sözlerin emir gibi." Padişah hayret etmiş. Kızın gözlerine bakmış, bu gözlerin derinliğinde engin bir zekanın pırıltılarını yakalamış. Çok hoşuna gitmiş bu sohbet ve sözü sürdürmek istemiş. Aralarında tatlı bir sohbet başlamış ama vezir bu söylenenlerden hiçbir şey anlayamamış. Padişah, "Kızım," demiş. "Kulübeniz çok güzel ama bacanızda duman yok." Kız hiç düşünmeden cevap vermiş. "Haklısınız padişahım, ocağı yakan 3 yıl önce bizi yakarak gitti." Padişah başını öne eğmiş, sonra yine sormuş. "Pencereleriniz de biraz çarpık gibi geliyor bana." Kız hemen cevabı yapıştırmış. "Öyledir padişahım, lakin ışığı doğru alırlar." "Baban nerede evladım?" Kız eliyle uzakları işaret ederek, "Azı çok etmeye gitti padişahım," demiş. Padişah keyfinden mest oluyormuş. Vezire bakmış. Vezir misket yutmuş kaz gibi pel pel bakmış. Devam etmiş padişah. "4 ayak mı gezer bu kulübede?" "6 ayak," demiş kız. "Peki öbür baş sana mı babana mı daha yakın?" "Babamın bana yakınlığı kadar babama yakın ama babam ona baba demez padişahım." Padişah keyiften kahkahalar atıyormuş. Devam etmiş sorularını. "Evde mi o?" Kız eliyle bir başka yönü göstererek, "Biri 2 etmeye gitti padişahım," demiş. Padişah vezirine bakarak gülmüş. Sonra kıza dönmüş. "Kızım," demiş, "senden bir isteğim var. Kaz göndersem yolar mısın?" Kız ellerini ovuşturmuş. "Emredersiniz padişahım," diye gülmüş. "Hem de en ince tüylerine kadar. Yeter ki siz gönderin." Padişah elini kızın omzuna koymuş. "Berhudar olasın evladım," demiş. "Seninle yakında tekrar görüşeceğiz inşallah. Şimdilik Allah'a ısmarladık," deyip gitmiş.
Padişahla vezir yürüye yürüye saraya gelmişler. Kıyafetlerini çıkarıp herkes esas kıyafetini giymiş. Padişah tahtına, vezir de ne çıkarsa bahtına hesabı huzurda yer bulup oturmuş. Padişahı almış bir düşünce. Bir kızı düşünmüş, bir vezirine bakmış. İçinden, "Yahu bir kız çocuğu kadar aklı olmayan bu vezirle ben koskoca ülke meselelerini nasıl görüşür tartışırım?" diye geçirmiş. Eni konu üzülmüş, biraz da öfkelenmiş. Vezirine de demiş ki, "Bak vezir, küçük kıza sorduklarımı dinledin ama bir şey anladığını sanmıyorum. Yarın bu vakte kadar bu soruların cevabını bildinse mesele yok. Yoksa halin perişandır. Cellada teslim ederim bilesin." Vezir izin istemiş kalkmış. Evine gitmiş, düşünmüş taşınmış. Nerede? Sonunda karısı bir akıl vermiş. "Git kıza biraz para ver, cevaplarını öğren." Vezirin aklına yatmış. Hemen kıyafet değişip kimseye görünmemeye çalışarak kızın kulübesine koşmuş. Çalmış kapıyı, kız çıkmış. Vezir yana yakıla durumu anlatmış. Sonra da bu soruların cevabına karşılık ne isterse vereceğini söylemiş. Kız biri iki etmemiş. "İyi ya," demiş. "Her sorunun karşılığında bir kese altın isterim. Buyurun sorun." Vezir sormuş, kız cevabını vermiş ve bir kese altın almış. "Kulübeniz çok güzel ama bacasında duman yok," dedi padişah. "Ben de ona 3 yıl önce anamın öldüğünü anlatmak için ocağı yakan 3 yıl önce bizi yakarak gitti dedim." Bir kese altın daha alarak diğer sorunun cevabına geçmiş kız. Padişah bana pencereleriniz biraz çarpık diyerek gözlerimin şaşı olduğunu ima etti. Ben de ona öyledir ama ışığı doğru alır diyerek gerçekleri doğru gördüğümü söyledim. Keseler birer birer kızın önüne yığılırken cevaplar da vezir tarafından not ediliyormuş. Kız devam etmiş. Padişah bana babamın nerede olduğunu sordu. Ben de azı çok ekmeğe gitti diyerek babamın ekin ekmeye gittiğini söyledim. Her soru ve cevapta vezirin ağzı hayretten biraz daha açılıyormuş. Kız devam etmiş. Padişah bu kulübede 4 ayak mı gezer diye sorunca ben de 6 ayak diyerek babamdan başka bir kişinin daha olduğunu anlattım. Padişah peki diğer baş sana mı babana mı daha yakın diye sordu. Ben de babamın bana yakınlığı kadar babama yakın ama babam ona baba demez diyerek ninem olduğunu anlatmaya çalıştım. Tabii altın keseleri birer birer yığılıyormuş. Kız devam etmiş. Padişah bu defa ninemi sordu. Ben de ona biri 2 etmeye gitti diyerek ninemin bir doğum yaptırmak üzere gittiğini, yani ebelik yapmaya gittiğini anlattım. Vezir bir yandan altın keselerini vermeye, bir yandan da unutmamak için acele acele not etmeye çalışıyormuş. Kız devam etmiş. Padişah benden bir ricada bulundu, ben de kabul ettim. Bana dedi ki, kaz göndersem yolar mısın? Ben de memnuniyetle yolarım. Hem de en ince tüylerine kadar dedim. İsterseniz bunun cevabında pek ısrar etmeyin. Vezir bir kese altın daha kaldığını ve bu sorunun cevabındaki anlamı da öğrenmek istediğini söyleyince kız gülümseyerek "Peki efendim," demiş. "Madem çok ısrar ediyorsunuz, o halde anlamını söyleyeyim. Kaz sizsiniz efendim. Padişah sizi yolmam için bana gönderdi. Ben de yoldum. Son kese altınınıza kadar, yani en ince tüylerinize kadar. Şimdi gidebilirsiniz. Padişaha da benden selam ve hürmetlerimi iletin. Güle güle." Vezir mahcup ve perişan bir vaziyette padişahın huzuruna gelmiş. Soru ve cevapların anlamlarını bir bir anlatmış. Padişah gülmekten katılıyormuş. Ertesi gün fakir çiftçiyi çağırtmış. Sarayda güzel bir hizmet vermiş. Maaş bağlamış. Ve bizim Şehla kızın yaşı evlenme çağına gelince de sarayına gelin olarak almış. Padişah ölünceye kadar oğlu ve gelinini önemli ülke meselelerinde yanına çağırıp onlara danışmış. Birlikte mutlu ve huzurlu bir ömür sürmüşler.